Sizler için hazırlamış olduğum kapya biber, kuru soğan, kaşar, yeşilliklerle birlikte atıştırmalık, kahvaltılık, ara öğün için 5 çayını hazırlamış olduğum çubuklarım bitti. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, sizin için tadıyorum. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Kahvaltılık, sebzeli, soğanlı, kaşarlı bu şahane lezzeti sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şöyle sizin için yiyorum. Şahane. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pratik hem kahvaltıya hem atıştırmalık hem 5 çayını şahane patates çubukları yapıyorum. Buğday nişastam var. Patateslerim haşlanıyor. Tarifim için 4 adet patatesimi iyice yumuşayana kadar haşlıyoruz. Zaten bakın çatlamalar başladı. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Patateslerimi soğuk suya bırakıyorum. Çabuk soğumaları için şu şekilde. Soğanımızı mümkün olduğu kadar ince doğrayacağız. Daha sonra bakın şu şekilde. Arkadaşlar yeşilliklerimizi incecik doğruyoruz. Şu şekilde. Diğerlerini de çok ince doğrayacağız. Şu şekilde bakın. Önce incecik çubuklar yapıyoruz. Çok ince olsun. Yoksa hamurumuza şekil veremeyiz. Patatesleri kabukla haşlamamdaki sebebi size söyleyeceğim arkadaşlar. İçerisine su çekmiyor. Bu tip tariflerde kabukla haşlayın. O zaman daha sağlıklı tarifler elde etmiş olursunuz. Pratik olması için kabuklarını soyarak haşlıyoruz ama o diğer tariflerimiz için geçerli. 4 adet patatesimizin kabuklarını soyduk. Arkadaşlar bakın bu şekilde tel süzgeçten geçiriyoruz. Pürüzsüz olması gerekiyor patatesimizin. Pürüzlü olmaz. Sonra tekrar ikincisi şu şekilde bastırarak soğuyan patatesimizi geçiriyoruz. Diğerlerini birlikte ezeyim. 4 adet orta boy patatesim var. Şöyle kalanları da güzelce sıyırıyoruz. Püre haline getirdiğimiz 4 adet patatesimizi yoğurma kabımıza alıyoruz. İçerisine bakın nasıl oldu. Pamuk gibi oldu. Çok güzel oldu. İçerisine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 150 gram kaşar rendem var. Onu ilave ediyorum. 3 çeşit malzeme. Maydanoz, dereotu, nane, kırmızı biber. Bir de kuru soğan. Kuru soğanı koymayabilirsiniz. Fakat ben kuru soğanı içerisine çok yakıştırıyorum. Süper bir lezzet veriyor. Kırmızı, yeşil, beyaz soğanımız 3 renkli sebzemizi ilave ettik. Şimdi içerisine 1, 2, 3. Öncelikle bir 4 kaşık koyuyorum. Patatesin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu oran değişiyor. Şimdi ben 5 kaşık derim. Sizin patatesiniz büyüktür. Daha fazla alır nişasta. Bu ayarı şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar bakın kıvam çok yumuşak oldu. Şimdi ben bir kaşık daha nişasta ilave ediyorum. Açıklamalar bölümünde toplamda ne kadar nişasta kullandığımı yazıyorum. Lütfen okuyunuz. Arkadaşlar şimdi bu hamurumuzu açacağımız için toplamda tam 7 yemek kaşığı nişasta girdi içerisine. Kıvam bu şekilde arkadaşlar. Bakın artık ele geliyor rahatlıkla. Fakat şimdi ben bunu buzdolabına bırakıyorum. Bir 15-20 dakika dinlensin, kendine gelsin, rahat açılması için. Şimdi yere bir miktar nişasta serptim arkadaşlar. Bu da hamurum. 20-25 dakika buzdolabında dinlendi. Bakın sert biraz katı hamur yapacaksınız yapışmaması için. Ben size söylemeyi unuttum. Bir de püf noktası arkadaşlar. Şöyle soğanımızı küçük küçük doğradıktan sonra suyunu sıkıyoruz ki içerisine fazla nişasta girmesin.
Hamurumuzu şöyle ikiye bölüyoruz. Bakın bu da hamurumuzun kıvamı. Şimdi şöyle biraz dikdörtgen şeklini verdikten sonra merdane ile açacağız. Benim bu şekilde. Şekli de aslında o kadar önemli değil. Yamuk olsa da keseceğiz zaten. İnce çubuklar halinde. Bu şekilde. Önemli olan şu düzgünlüğü bir düzgün olsun. Kenarlarını alacağım. Önemli değil. Evet, şimdi hazır. Arkadaşlar düzgün olması için önce bir dikdörtgen şekli oluşturacağız. Tabii ki bunları atmıyoruz. Tekrar yoğurup bir daha şekil vereceğiz. Ekmek tahtasını kullandım. Düzgün olması için. Şöyle yine bakın. Keserken çok pratik oluyor. Şimdi çok güzel şeklimiz oluştu. Şimdi bundan sonraki aşama dikkatlice şu şekilde kesmek arkadaşlar. İnce şeritler halinde. Eğer yapışıyorsa nişastayla biraz nişasta dökerek şey yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar bir çubuk hazır bu şekilde. Devam edeceğiz. Bakın hafif, çok hafif bir yapışma yapıyor. Hemen birazcık nişasta, çok hafif. Bu birincisi hazır. Önce şeritlerimizi kesiyoruz. Bu arada da yağımın altını açtım. Çiçek yağımı. Dilediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Dilerseniz bu şekilde tahta kullanmadan da kesebilirsiniz. Tabi tahta olunca bu iş garanti oluyor arkadaşlar. O yüzden ben tahta önerdim size. Siz nasıl rahat ederseniz. Birinci hazırlamış olduğum parti bu arkadaşlar. İkinci hamurdan hazırladım. Fakat kesmedim. Bakın bu defa düzgünleştirmeden ince ince çubuklar halinde kestim. Şimdi düzgünleştireceğim. Bakın böylesi de çok pratik oluyor. Bu şekilde uçlarını keserseniz eğer bütün çubuklarınız eşit olmuş oluyor. Bu şekilde. Bu da bir yöntem. Bence bu yöntem daha kolay oluyor. Siz hangisini dilerseniz. Bakın şimdi bu şekilde çubuklar hazır. Kısımlarını alıyorum. Tekrar yoğuracağım. Tekrar şekil vereceğim. Arkadaşlar tavama boyu sığmayacağı için bir miktar uçlarından kestim. Şöyle alıyoruz. Isıtmış olduğumuz yağı ilave ediyoruz. Çok fazla da doldurmayalım arkadaşlar. Bakın şekli bozuk oluyor o zaman. Şimdi kıvrıldı. Bunun şekli bozuk oldu hemen. Hemen düzelteceğiz. Az az yapalım. Kızartma işlemi ki. Çünkü dikdörtgen tava olsa kolay da bu yuvarlak tava olduğu için biraz zor oluyor. Şöyle karıştıra karıştıra kızartma tarifi deneyin. Çocuklar bunu bayılıyorlar. Ben çocuklarım küçükken hep bunu yapardım. Çay saatimizde kahvaltıya muhteşem lezzetli oluyor. Bakın. Şöyle göstereyim. Çıtır çıtır. Muhteşem bir tarif. Çok da fazla kızarmasın. Şu şekilde. Bakın güzelliğini, biberler içerisinde, maydanozlar. Süper bir tarif. Elim yandı. Uzun maşaya geçiyorum çünkü şu şekilde alıyorum. Hemen kağıt havluya şu şekilde kızaranları alıyorum ve sürekli olarak yenilerini ilave edeceğim arkadaşlar. Bakın şu güzelliğe. Arkadaşlar ikinci tavayı bırakıyorum. Tek tek atarsanız daha iyi oluyor. Yamulmalar olmasın. Çünkü hemen anında bu şekilde sertleşme yapıyor, kalıyor çubuklarımız. Hemen şöyle bir düzgünleştiriyoruz.
oluyor. Şuna güzelliğine bakar mısınız? Ay, kokusunu duymak isterdim. Bu güzel kokuyor. Evet arkadaşlar, vermiş olduğum ölçüden bu kadar çıkmadı. Bir porsiyonu da çay demlemiştik. Sıcakken yedik. Şimdi sizlere gösteriyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çay saatlerinizde veya kahvaltıda süper bir tarif oluyor arkadaşlar. Bunu deneyin. Şöyle bakın, çıtır çıtır. Evet arkadaşlar, sizin için tadıyorum. Bakın ne kadar güzel oldu. Kahvaltılık, sebzeli, soğanlı, kaşarlı bu şahane lezzeti sizlere öneriyorum arkadaşlar. Şöyle sizin için yiyorum. Şahane. Hepinize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu eğer beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Lütfen bu güzel tarifimi deneyin.